Merhaba ve hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi Orta Amerika'nın en stratejik noktasına, Panama'ya götürüyor. Evet, Ve amacımız da bu küçük ülkenin küresel öneminin ardındaki sırları çözmek. Şimdi, Panama deyince aklına ilk ne geliyor? Muhtemelen o devasa gemilerin geçtiği meşhur kanal, değil mi? genelde ilk akla gelen o oluyor. Ama sana şöyle bir şey söylesem, burası bir zamanlar İspanyolların İnka İmparatorluğunu fethetmek için kullandığı bir hazırlık üssüydü. Kesinlikle. Ve Pasifik Okyanusu'ndaki ilk Avrupa yerleşimi de buradaydı. Yani kanal fikri ortaya çıkmadan yüzyıllar önce bile dünyanın kaderini şekillendiren bir yerdi. Kesinlikle öyle. Ve bugün göreceğimiz şey de tam olarak bu. Bu daracık kara parçası sadece gemiler için bir kısa yol değil. Yüzyıllardır insanlar, kültürler, hayvanlar ve en önemlisi küresel sermaye için bir kavşak noktası olmuş. Anladım. Bu kavşak kimliği ülkenin her şeyine işlemiş. Ekonomisine, siyasi tarihine, hatta ormanlarındaki vahşi yaşama kadar. O zaman en temelden haritayı gözümüzün önüne getirerek başlayalım. Panama, Kuzey ve Güney Amerika'yı birleştiren o incecik S şeklinde kıvrılan bir kara köprüsü. Bir kıstak aslında. Evet, bir yanında Karayip Denizi yani Atlantik, diğer yanında Pasifik Okyanusu. Bu kadar dar bir alanda iki dev okyanusu ayırması bile başlı başına inanılmaz. Ve bu darlık çok acayip bir şeye yol açıyor. Burası sadece kıtaları değil, ekosistemleri de birleştiren biyolojik bir koridor. Nasıl yani? Düşünsene, milyonlarca yıl önce bu kara köprüsü oluştuğunda Kuzey ve Güney Amerika'daki hayvan türleri ilk kez birbirine karışabildi. Doğru ya. Büyük Amerikan biyotik değişimi deniyordu buna sanırım. Aynen öyle. İşte Panama tam da bu değişimin merkezinde. Bugün orada hem Güney Amerika'ya özgü tembel hayvanları ve karınca yiyenleri hem de Kuzey Amerika kökenli jaguarları ve tapirleri aynı ormanlarda görebilirsin. İki kıtanın faunasının buluştuğu nadir bir laboratuvar gibi yani. Tam olarak öyle. İnanılmaz bir zenginlik. Bu kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olması gerçekten harika ama tabii ki bu coğrafyanın en büyük olayı bu canlılar değil, insanlar tarafından yapılan o devasa yapı, kanal. Evet, maalesef ilgi odağı o. Dürüst olmak gerekirse ben kanalı hep iki okyanusu birleştiren dümdüz deniz seviyesinde bir su yolu gibi hayal ederdim. Çoğu insan öyle düşünür. Ama kaynaklara bakınca durumun çok daha karmaşık, çok daha dahiyane olduğunu gördüm. Evet, o çok yaygın bir yanılgı. Panama Kanalı deniz seviyesinde bir hendek değil. Tam tersi, gemileri bir nevi su merdiveniyle kıstağın üzerindeki tepeye çıkarıp sonra diğer taraftan indiren bir sistem. Su merdiveni, çok iyi tabir. Bu merdivenin basamakları da havuz yani lak dediğimiz devasa asansörler. Gemiler bu havuzlara giriyor, kapaklar kapanıyor ve havuz yakındaki yapay Gatun Gölü'nden gelen tatlı suyla doldurularak gemiyi 26 metre yukarıya göl seviyesine kaldırıyor. Bir dakika yani tatlı suyla mı? Deniz suyu değil. Aynen, tatlı suyla. Bütün sistem yağmurla beslenen o göle bağımlı aslında. Gemi o gölü geçtikten sonra diğer uçtaki havuzlarda aynı işlem tersine işliyor ve gemi tekrar deniz seviyesine indiriliyor. Yani gemiler aslında Atlantik'ten Pasifik'e doğru yol alırken önce yukarı tırmanıyor, gölü geçiyor, sonra aşağı iniyor. Ve bütün bu sistem yağmur suyuyla çalışıyor. Bu mühendislik aklımı başımdan aldı resmen. İnanılmaz bir şey, evet. Peki bu kanalın kontrolü? Biliyoruz ki uzun yıllar ABD'deydi. 31 Aralık 1999'da Panama'ya devredilmesi ülke için ne anlama geliyordu? Sadece ekonomik bir kazanç mıydı? Çok daha fazlası. Neredeyse 100 yıl boyunca kendi topraklarının en stratejik parçasında söz hakkı olmayan bir ülke düşün. Hı hı. O devir sadece bir kanalın değil, ulusal egemenliğin ve onurun da geri alınmasıydı. Panama için 20. yüzyılın en önemli olayı budur. Anlıyorum. O gün ülke ilk defa haritadaki tüm topraklarında tam anlamıyla bağımsız oldu. Coğrafyaya dönersek, kaynaklarda bir de şu meşhur Darien boşluğundan bahsediliyor. Bir saniye, yani Alaska'dan başlayıp Arjantin'in ucuna kadar giden Panamerikan otoyolu var ama Panama'daki küçücük bir ormanlık alan yüzünden mi kesintiye uğruyor? Aynen öyle. Bu inanılmaz bir detay. Gerçekten inanılmaz. Otoyoldaki tek boşluk, Kolombiya sınırındaki bu 106 kilometrelik balta girmemiş orman ve bataklık alanı, o kadar sık, tehlikeli ve korunuyor ki, otoyolu oradan geçirmek
hem mühendislik açısından bir kabus hem de ekolojik bir felaket olurdu. Yani doğa orada dur demiş. Resmen öyle. O boşluk, modern dünyanın bile doğa karşısında nerede durması gerektiğini hatırlatan bir sembol gibi. Bu coğrafyanın kaderi belirlediği çok açık. Peki bu durum tarihi nasıl şekillendirmiş? İspanyolların 1500'lerde buraya geldiğini ve Pasifik'teki ilk koloniyi kurduğunu söyledik ama amaçları neydi tam olarak? Amaçları Güney Amerika'nın zenginliklerini Avrupa'ya taşıyacak en kısa yolu bulmaktı. Panama'yı İnka İmparatorluğundan yağmaladıkları altın ve gümüş için bir aktarma merkezi olarak kullandılar. Bir lojistik üs gibi yani. Tam olarak hazineler Pasifik kıyısındaki Panama şehrine getiriliyor, oradan katırlarla dar kıstağı aşıp Karayip kıyısındaki limanlara taşınıyor ve gemilerle İspanya'ya yollanıyordu. Bu da Panama'yı o dönemin en zengin ama aynı zamanda en tehlikeli yerlerinden biri yapmış olmalı. Kesinlikle. Zenginlik her zaman tehlikeyi çeker. Tehlikeli çünkü bu kadar zenginlik korsanları çeker. Kaynaklarda adı geçen Henry Morgan mesela. İnsanın hayal etmesi bile zor. Bütün o altın ve gümüşün geçtiği yeni dünyanın en zengin şehirlerinden birinin bir korsan tarafından tamamen yok edilmesi. Evet, o dönemin ne kadar vahşi ve acımasız olduğunu gösteren bir olay. Şehri resmen haritadan silmiş. Ve bu geçiş yolu olma kaderi İspanyollar gittikten sonra da devam etti anladığım kadarıyla. Kesinlikle devam etti. 19. yüzyılda Kaliforniya'da altın bulununca bu defa da ABD'nin doğu kıyısından batıya gitmeye çalışan on binlerce Amerikalı için en hızlı rota yine Panama oldu. Vapurlar, katırlar, demiryolu. Evet, ülkenin kimliği hep bir yerden bir yere giden insanların ve malların geçtiği bir koridor olmak üzere ve kurulu. Ve bu durum bizi tekrar kanala getiriyor. Ama bu sefer Amerikalılardan önce Fransızların denediği o trajik hikayeye. Süveyş kanalını başarıyla inşa eden Ferdinand de Lesseps gibi bir dehanın Panama'da neden bu kadar feci bir şekilde başarısız olduğunu anlamak güç. Buradaki asıl ders şu, Panama kanalının hikayesi sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda jeopolitik bir satranç oyununun ve biyolojinin bir sonucudur. Biyolojinin mi? Evet, Lesseps, Süveyş'teki başarısına güvendi ama Panama'nın tropik coğrafyasını feci şekilde hafife aldı. Süveyş çöldü, Panama ise sıtma ve sarı humma taşıyan sivrisineklerin cirit attığı bir cehennemdi. Ah evet. 20 binden fazla işçi hastalıktan öldü. Teknoloji ve mühendislik o küçücük sivrisineklerin oluşturduğu biyoloji duvarına çarptı. Fransızlar çekilince de sahneye ABD çıkıyor ve işin rengi tamamen değişiyor. O dönem Panama hala Kolombiya'ya bağlı bir eyalet. Aynen. Kolombiya hükümeti ABD'nin kanal anlaşması teklifini reddedince olanlar oluyor. Ne oluyor? ABD, Panama'daki bağımsızlık yanlısı isyancıları desteklemeye karar veriyor. Bu, tarihin en pragmatik ve en tartışmalı dış politika hamlelerinden biridir. Yani bir nevi bir isyanı körükluyorlar. Tam olarak öyle. 1903'te Panamalı bir junta bağımsızlığını ilan ettiğinde ABD donanması Kolombiya'nın asker göndermesini engelliyor. Devrim kansız bir şekilde başarılı oluyor. Ama bedeli ağır. Orayı anlamak istiyorum. Yani Panama, ABD sayesinde bağımsız oluyor ama hemen birkaç gün sonra imzalanan Hay Bunao Varela Antlaşması'yla kendi topraklarının en değerli parçasını, kanal bölgesini süresiz kullanım hakkıyla ABD'ye veriyor. Evet, durum bu. Bu bir nevi hapisten çıkıp kendini başka birine zincirlemek gibi değil mi? Çok iyi bir benzetme. Panama egemenliğini kazandığı anda egemenliğinin en önemli parçasını devretmek zorunda kaldı. Bu antlaşma 20. yüzyıl boyunca Panama siyasetini, ABD ile ilişkilerini ve ulusal kimliğini belirleyen ana unsur oldu. Bütün yüzyılı etkileyen bir anlaşma yani. Bütün yüzyılı, sonraki 75 yıl boyunca sürekli protestolara, gerilimlere ve hatta ABD'nin askeri müdahalelerine yol açtı. Omar Torrijos'un 77'de kanalın devrini sağlayan antlaşmayı imzalaması, işte bu yüzden bir ulusal kahraman olarak görülmesini sağladı. Anladım. Manuel Noriega gibi karanlık figürler ve 89'daki ABD işgali de bu çalkantılı sürecin bir parçası sanırım. Evet, o işgalde cabası, tüm bu sancılı sürecin ardından 1999'daki o devir, bu uzun hikayenin nihai sonuydu. Bu tarihsel arka planı anladıktan sonra ekonomiye bakmak daha anlamlı oluyor. Kaynaklar ekonominin neredeyse 4'te 3'ünün hizmet sektörüne dayandığını söylüyor.
Bu bir Latin Amerika ülkesi için şaşırtıcı derecede yüksek bir oran. Evet, Panama ekonomisi bölgedeki komşularından tamamen farklı bir model üzerine kurulu. Tarım ya da sanayiden çok coğrafi konumunun getirdiği avantajları paraya çeviriyor. Nedir bu avantajlar? Bu hizmet sektörünün 3 ana motoru var. Birincisi tabii ki kanalın kendisinden elde edilen gelirler. İkincisi Batı Yarımküre'nin en büyük serbest ticaret bölgesi olan Kolon Serbest Bölgesi. Ve üçüncüsü de en tartışmalı olanı sanırım. Aynen. Üçüncüsü ve en tartışmalısı ise offshore bankacılık ve finans hizmetleri. Ekonominin 3'ünün hizmete dayanması kulağa biraz riskli geliyor. Tarım veya sanayi gibi alanlar bu yüzden zayıf mı kalıyor? Yani küresel bir finansal krizde Panama ne kadar savunmasız? Bu ülkenin en büyük ekonomik ikilemi, hizmet sektörüne bu denli bağımlılık, ülkeyi küresel ekonomideki dalgalanmalara karşı çok hassas hale getiriyor. Ancak madalyonun diğer yüzü de var. Mesela ülkenin resmi para birimi Balboa olsa da fiilen ABD doları kullanılıyor. Bu dolarizasyon bölgedeki birçok ülkenin aksine enflasyonu son derece düşük tutuyor ve finansal istikrar sağlıyor. Anladım. Bu bir avantaj. Ama o meşhur Panama belgeleri sızıntısı vardı. O neydi? Evet, o meşhur 2016'daki sızıntı, bu modelin karanlık yüzünü, yani ülkenin vergi cenneti ve kara para aklama merkezi olarak kullanılabileceği imajını tüm dünyaya gösterdi. O skandaldan sonra şeffaflığı arttırmak için ciddi adımlar atmak zorunda kaldılar. Kanalın ekonomiye doğrudan etkisi nasıl oldu peki? Özellikle 2016'da yapılan o devasa genişletme projesinden sonra. Genişletme projesi bir oyun değiştiriciydi. Daha büyük, Neo-Panamax sınıfı gemilerin geçişine izin vererek kanalın kapasitesini ve gelirlerini katladı. Sadece geçiş ücretleri mi arttı? Hayır, sadece o değil. Aynı zamanda kanalın iki ucundaki Cristobal ve Balboa limanlarını Latin Amerika'nın en büyük aktarma merkezleri haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen dev konteyner gemileri yüklerini burada daha küçük gemilere aktarıp bölgeye dağıtıyor. Bu da lojistik, depolama, sigortacılık gibi devasa bir yan sanayi yaratıyor. Anladım. Yani ekonomi bir nevi coğrafyanın bir fonksiyonu gibi çalışıyor. Peki ya insanlar? Bu kadar çok kültürün gelip geçtiği bir yerin demografik yapısı nasıl şekillenmiş? Tam da beklediğin gibi. İnanılmaz bir çeşitlilik var. Nüfusun çoğunluğu, yani yaklaşık %65'i İspanyol sömürgeciler ve yerli halkların karışımı olan mestizolar. Hı. Ama bu sadece başlangıç. Üzerine köle olarak getirilen Afrikalıların torunları, demiryolu ve kanal inşaatı için Karayipler'den gelen siyah işçiler, onları takip eden Amerikalılar, Avrupalılar, Çinliler eklenmiş. Gerçek bir eritme potası yani. Aynen. Ve tabii ki tüm bu katmanların altında ülkenin asıl sahipleri olan Kuna, Guayimi ve Choco gibi yerli halklar var. Evet, kağıt üzerinde tam bir eritme potası. Ama bu süreç her zaman sancısız olmuyor sanırım, değil mi? Elbette olmuyor. Bu, ülkenin sosyal yapısındaki en temel gerilimlerden biri. Ekonomik büyüme ve zenginlik genellikle başkent Panama City'deki beyaz ve mestizo elite fayda sağlarken, yerli halklar ve Afro-Panamalı topluluklar tarihsel olarak bu refahtan yeterince pay alamadı. Yani sosyal eşitsizlikler de var. Evet, bir arada yaşayan çok çeşitli bir toplum var ama sosyal ve ekonomik eşitsizlikler de bu çeşitliliğin bir parçası. Kaynaklarda Kuna halkından ve onların Mola adı verilen el işlerinden bahsediliyor. Bunlar sadece birer hediyelik eşya değil sanırım. Kesinlikle değil. San Blas adalarında yaşayan Kuna kadınlarının yaptığı o rengarenk katmanlı kumaş paneller, onların mitolojisini, tarihini ve günlük yaşamını anlatan görsel bir dil. Vay canına. Adeta giyilebilir sanat eserleri. Her bir mola, biricik ve bir hikaye anlatıyor. Bu, küreselleşmenin ortasında kendi kimliklerini ve dillerini nasıl korumayı başardıklarının en güzel örneklerinden biri. Bu kültürel karışım kendini başka nerelerde gösteriyor? Müzik, yemek, spor gibi alanlarda. Her yerde. Yemeklerde hem Karayip etkisinden gelen Hindistan cevizi sütü ve deniz ürünlerini hem de Kolombiya'dan miras kalan mısır ve fasulyeyi görürsün. Enteresan bir birleşim. Müzikleri salsa, kumbia, reggae ve kalipso'nun bir karışımıdır. Ulusal dansları tamborito, Afrika davul ritimleriyle İspanyol dans adımlarının bir birleşimi. Peki spor?
Orada da bir karışım var mı? Spor ise en net Amerikan etkisini gördüğümüz yer. Futbol popüler olsa da ülkenin asıl tutkusu beyzbol ve boks. Beyzbol mu? Evet, evet. Beyzbol efsanesi Rod Carew ya da taş yumruk lakaplı boksör Roberto Duran, Panamalılar için ulusal gurur kaynağıdır. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde Panama hakkında ne söyleyebiliriz? Ortaya çıkan büyük resim ne? Ne düşünüyorsun? Benim anladığım şu, Panama kanalından ibaret bir ülke değil. Ama her şeyi o kanala ve o daracık coğrafyaya geri dönüyor. Biyoçeşitliliğinden, çalkantılı tarihine, eşsiz ekonomisinden, rengarenk toplumuna kadar her şeyin anahtarı o kavşak olmakta yatıyor. Çok doğru bir özet. Panama'nın hikayesi küçük bir ulusun küresel güçlerin ve sermayenin tam kesişim noktasında kendi kimliğini ve kaderini kontrol etme mücadelesinin bir öyküsü. Bu açıdan baktığımızda 1999'da kanalın tam kontrolünü ele almaları sadece bir su yolunun yönetimini devralmak değil, kendi hikayelerinin anlatıcısı olma hakkını kazanmaktı. O zaman seni son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Panama, bu küresel merkez olma konumunu ve kanal gibi eşsiz bir coğrafi hediyeyi kullanmaya devam ediyor. Evet. Ama önünde büyük bir soru var. Bunu yaparken Darien boşluğu gibi el değmemiş doğal hazinelerini nasıl koruyacak? Çok önemli bir soru. Ve yarattığı ekonomik zenginliğin sadece başkentteki gökdelenlerde değil, ülkenin dört bir yanındaki Kuna köylerine, Afro-Panamalı mahallelerine adil bir şekilde dağılmasını nasıl sağlayacak? 21. yüzyılda küresel bir kavşağın geleceği belki de bu sorulara verilecek cevaplarda gizli.